Yıl 1928. Cumhuriyet 5 yaşında. Bir ülke yeni baştan inşa ediliyor. Ordular zafer kazanmış, şimdi sıra topluma geliyor. 1 Kasım 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla yeni Türk harfleri yürürlüğe girer. Latin esaslı, Türkçenin ses yapısına uygun bir alfabe. Mustafa Kemal Atatürk bu değişimi kendi elleriyle başlatır. Bizzat kara tahtanın başına geçer, halkın içine karışır. Yeni harfleri kendisi anlatır. Gayesi nettir. Her yurttaşın okur yazar olması. Bu karar eğitimden üretime kadar her alanı etkileyen bir dönüm noktası olacaktır. Çocuklar metinleri çözmek için artık eski kelimelere tutunmaz. Dille düşünce arasındaki köprü artık Latin harfleriyle kurulur. 24 Kasım 1928. Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmeni unvanı verilir. Yurt genelinde millet mektepleri açılır. Köy odalarında, cami avlularında, meydanlarda yetişkinler yeni harfleri öğrenir. Kara tahta başında yalnızca öğretmenler yer almaz. Kaymakamlar, subaylar, Cumhurbaşkanı da oradadır. Okuma yazma eğitimi devlet politikası haline alır. 1927'de okuma yazma oranı %10'un altındayken 1935'e gelindiğinde bu oran gözle görülür biçimde yükselir. Anadolu'nun küçük bir kasabasında ilkokula başlayan o çocuklar bugün Cumhuriyet'le yaşıt. Sınıflarda yeni alfabenin ilk öğrencileri. Deftere yazılan harfler geçmişle vedalaşmayı değil, geleceğe açılan kapıyı simgeler. A, B, C. Atatürk'ün aradığı tam da budur. Türkçe kendi sesine kavuşur. Her harf bir sesi karşılar. Yazıldığı gibi okunur, okunduğu gibi yazılır. Bu yalınlık eğitimde devrim etkisi yaratır. Öğretmenler aylar içinde okuma yazma öğretir. 10 yıl içinde milyonlarca insan yeni yazıyla tanışır. Bu yükseliş, Cumhuriyet'in eğitim hamlesinin somut sonucudur. Okuryazarlığın hızla artması ve eğitim dilinin sadeleşmesi, teknik kadroların kısa sürede yetişmesini sağlar. 1930'lar. O çocuklar büyürken, Cumhuriyet bir yandan sanayi yatırımlarını başlatır. Fabrikalar kurulur, demir yolları genişler, teknik okullar açılır. 1933. Üniversite reformuyla yükseköğretim yeniden yapılandırılır. Bilim dili sadeleşir, ders kitapları anlaşılır hale gelir. Türkçe, bilim ve düşüncenin ortak zemini olur. O çocuklar ortaokulu bitirir, liseye giderler. Matematiği Türkçe öğrenirler, fiziği Türkçe anlarlar, mühendislik kitaplarını Türkçe okurlar. Anlaşılır bir eğitim sistemi düşünceyi hızlandırır. 1940'lara gelindiğinde Türkiye kendi mühendislerini, öğretmenlerini, hukukçularını yetiştiren bir yapıya kavuşur. Bu dönüşümün temelinde ortak bir zemin yer alır. Okunabilen, öğretilebilen ve erişilebilir bir dil. O çocuklar artık mühendistir. Cumhuriyet'in erken dönem sanayi projelerinde görev alırlar. Baraj inşaatında çalışırlar. Demiryolu hattı planlarlar. Fabrika projelendirirler. Eğitim yolları harf devriminin açtığı kapıdan geçmiştir. Harf devrimi insan kaynağını büyütür. Türkçenin yapısı bu dönüşümde belirleyici rol oynar. Türkçe eklemeli bir dildir. Kelimeler kök ve eklerle kurulur. Ses uyumu kuralları vardır. Yapı sistemlidir. Latin esaslı alfabe bu yapıyla örtüşür. Ses ile harf arasındaki uyum öğrenmeyi hızlandırır, zaman kazandırır. Dil sadeleştikçe devlet ile vatandaş arasındaki bağlar güçlenir. Kanunlar daha anlaşılır hale gelir. Gazeteler daha geniş kitlelere ulaşır. Kamusal tartışma güç kazanır. Modernleşme ortak bir iletişim zemini üzerine kurulur. Cumhuriyet o zemini inşa eder. Atatürk 1928 yazında Sarayburnu'nda yeni harflerin Türk milletinin kültür ufkunu açacağını ifade eder. Bu sözler bir temenninin ötesine geçer. Aynı zamanda bir stratejidir. Yarınları görebilmenin ifadesidir. Kültür üretimi hız kazanır. Basın faaliyetleri artar. Yeni kitaplar yayımlanır. Tercümeler yapılır.
1930'lu ve 40'lı yıllarda ortaya çıkan aydın kuşak yeni yazıyla yetişir. Öğretmenler, mühendisler, doktorlar, subaylar hepsi aynı dil reformunun çocuklarıdır. Harf devrimi, Cumhuriyet'in en hızlı sonuç veren atılımlarından biridir. 5 yıl içinde okuma yazma oranı artar. 10 yıl içinde yeni nesil tamamen yeni alfabeyle eğitim alır. 20 yıl içinde devletin bütün bürokrasisi yeni yazıyla işler hale gelir. Bu hız siyasi iradenin kararlılığını gösterir. Atatürk karar alır, uygular, takip eder. Bugün kullanılan Türk alfabesi 1928'de atılan o temelle inşa edilir. Bir harf reformu kuşaklar boyunca sürecek etki bırakır. Cumhuriyet'in erken döneminde atılan bu adım o günden bugüne yankılanmaya devam eder. Türkiye'nin eğitim, bilim ve kamu yönetimi kapasitesini genişletir. Bütün bunların merkezinde bir vizyon yer alır. Milleti okur yazar yapmak, bilgiyi erişilebilir kılmak, modern bir toplum inşa etmek. 1 Kasım 1928'de atılan imza, Türkiye'nin gayesini belirler. O imza, bir milletin kuvvetini destekler, gelecek ufkunu genişletir. Bugün bu topraklarda yazılan her cümlede, üretilen her projede, kurulan her kurumda o kararın izi vardır. Ve o imza, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir millete duyduğu güvenin imzasıdır. Onun sözleriyle, "Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir."